Merhaba kıymetli seyircilerim. Sizler için acılı, soslu biber hazırlayacağım. Böyle kışın bir halsizliğiniz mi var? İştahınız mı yok? Ekmeği ban ban yenilen, sosu acı, biberleri kendisi acı ve sirkeli sarımsaklı insanı dinç ve kendine getirecek güzel bir tarif için hazır mısınız? Neler varmış efendim? Burada yarım kilo acı biberimiz var. Bayağı bir acı, hem de kırmızı. Kırmızısı var, açık renklisi var sevgili seyircilerim. Yarım kilo biber dedik, bir baş sarımsak, 4 tane uzun domates, 2 tane de büyük Çanakkale domatesi. Burada bir çay bardağı bir su bardağı üzüm sirkesi var. Fazladır derseniz azaltabilirsiniz. Bir çay bardağına düşürebilirsiniz. Ben biraz bol sirkeli olsun, ekmek banmalık olsun istedim. Zeytinyağı ve tuza ihtiyacı var. Son derece kolay ve güzel bir tarif için hazır mısınız? Önce hemen sarımsakları soyuyorum. Domatesleri doğruyorum. Burada pişirme yöntemli. Yani bir turşu gibi düşünmeyin. Pişirilmiş haliyle hazırlanmış güzel soslu acı biber hazırlıyorum sizler için. Sarımsağı, domatesi doğradım kıymetli seyircilerim. Şimdi tavaya zeytinyağı alıyorum. Zeytinyağı ile birlikte pişirilecek. Önce biberleri bir coslatacağım burada. Ondan sonra sarımsaklar ve domatesler gelecek. Bismillahirrahmanirrahim. İştahları açan güzel bir lezzet hazırlıyorum sizler için. Şuradaki sap bölümlerini koparmadım. İsterseniz onları koparabilirsiniz. Yerken şöyle tutup da yenilebilsin diye koparmadım. Ondan dolayı söylüyorum. İniyor. Cos sesini duymak ister misiniz? Geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vay, çok güzel oldu. Bakın. Şimdi burada böyle bu coslatmada biberin kokusu, tadı tak bir açığa çıkıyor. Ondan sonra diğerlerini veriyorum. Çok güzel oldu. Biberin cızırtısını duyuyoruz. Güzel oldu. Müthiş bir lezzet oluyor sevgili seyircilerim. Böyle ekmeğinizi banıp banıp yiyebileceğiniz güzel bir tat, garanti bir tarif olduğu için sizlerle paylaşıyorum. Şimdi buranın üzerine sarımsak ve domates. Domates her şey mevsiminde çok güzel oluyor. Bakın domatesleri dilimledim, sarımsağı doğradım. Evet, şimdi biberin üzerine sarımsakla domates geliyor. Bol domatesli olacak. Böyle ekmek banmalık. Burada 2 tane büyük Çanakkale domatesle 4-5 tane de yumurta domatesimden var. Bakın şu anda 2 tane yumurta domatesten doğradım. Söbe domatesten bir tane de büyük domates doğradım. Çıkan miktarı görüyoruz maşallah. Bayağı bereketli oluyor. Ekmek banmalık böyle sosuna ekmek banılıyor. Biberler de iştah açıyor aynı zamanda. Buraya hemen şu diğer domatesleri de doğruyorum. Ondan sonra tuzu, sirkesini en son vereceğiz. Tüm detaylarıyla paylaşmaya devam ediyorum. Diğer domatesleri doğrayıp tavanın içine alacağım. Evet, sosumuz biberli, çok güzel kaynıyor. Şimdi buradaki püf noktalarından bir tanesi domates güzel pişmiş olacak. Yalnız yağı az olmayacak bunun. Böyle ekmek banmalık yağı, tuzu, kıvamı her şeyin tam yerinde olması gerekiyor. Böyle bu kadar bir ölçüye bir çay bardağı kadar zeytinyağı koyabilirsiniz kıymetli seyircilerim. Şimdi hemen tuzunu ayarlayalım. Sarımsaklı, bol sirkeli, güzel böyle biber, acı biber sos böyle. Harika. Hem böyle turşuya da benzeyen bir tadı olup, sirkesi çünkü yoğun olduğu için söylüyorum. Kıymetli seyircilerim, sirke dedim. Oktay Usta'nın kanalında sirke tarifi var. Sizler de yararlanabilirsiniz. Hemen şöyle sosumuzu bir görelim bakın. Kıvamına bakın. Görüyor musunuz? Subhanallah.
Çok güzel olmuş. Sevgiyle tam kıvamında bir güzel iştah açıcı hazırlıyorum. Sirke dedim. Kıymetli seyircilerim, hemen benim burada elma sirkem var. Gelir misin canım? Sevgiyle geliyor, bakın görüyor musunuz? Üzerinden 2 tane yaz geçti. Pırıl pırıl parlaklığını koruyor. Bu elma sirkesi. Diğeri de şurada da üzüm sirkem var. Üzüm sirkesi üretimde. Ne üretiyor derseniz sevgili seyirciler, ana üretiyor. Maşallah, şuraya bakın. Görüyor musunuz? Şu ortadaki sirke anası. Maşallah, subhanallah. Ne de güzel olmuş. Bu küçücük de giderek büyüyor kıymetli seyircilerim. Bak büyüsün bakalım. Büyüyebildiği kadar büyüsün, sevgiyle büyüsün. Şimdi biz hemen bir daha burayı bir kontrol ediyoruz. Artık sirkesini verme vaktimiz gelmiş. Böyle ekmek, banmalık, yemelik güzel bir acı biber sosu hazırlıyorum. Şimdi burada 1 su bardağı üzüm sirkesi var. Önce bir yarısını dökeyim. Bundan sonra burada şimdi bir tat kontrolü yapacağım. Tadındaki sirke yoğunluğuna bakacağım. Sirkeyi en son veriyoruz. Kıymetli seyircilerim. Çünkü sirke uzun sirkeyle kaynatmayacağım. Böyle 2-3 dakika kaynayabilir. Yoğun bir sirke tadı geliyorsa bu yarım bardak yeterli. İhtiyaç varsa tamamını dökeceğim. Şimdi kontrolünü yapıyorum. Ondan sonra sizlerle paylaşıyorum. Tadını kontrol ettim. Sirkesi iyi. Biraz daha yağ istiyor. Yağdanlığımdan az akıyor ya. O yüzden okuyorsa ne yaptın bu kadar yağ döktün diyebilirsiniz. Çok fazla yağ akmıyor. Zeytinyağı veriyorum. Bakın zeytinyağı ile birlikte şu anda kışlık için güzel böyle soslu biberimiz, acı biberimiz bu biber. Çünkü acı özelliği, acı olması zaten kıymetli seyircilerim. Evet, bu şu anda yani sirke olarak ne verdim? Yarım su bardağı üzüm sirkesi vermiş oldum. Malzemelerinizde yarım kilo olarak, yarım su bardağı olarak ayarlayabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Sıcak sıcak, sevgiyle hemen konserve kavanozlarıma dolduruyorum. Küçük kavanoza doldurabilirsiniz, büyük kavanoza doldurabilirsiniz. Mutfağınızda hangisi varsa ona doldurup güzelce kapak kısmını temizliyoruz. Sıkıca kapatıp ters çeviriyoruz. Bir gece bekliyor. Ondan sonra istediğiniz zaman kullanmaya, sofranıza gelmeye hazır hale gelmiş oluyor kıymetli seyircilerim. Hepsini doldurayım, temizleyip kavanozların kapaklarını kapatıyorum. Evet, şimdi hazırlamış olduğumuz konservelerimiz hazır. Tüm konservelerde için geçerlidir bu yaptığım. Güzelce siliyoruz, tertemiz olmalı. Kapağın içi de iç kısmı da temiz olmalı. Ve şimdi getiriyoruz, sıkıca kapatıyoruz. Güzelce sıkıca kapatalım. İyi kapanmış olmalı. Çünkü vakum yapacak. Vakum yaptığı zaman 3 ay, 4 ay hiç bozulmadan tazeliğini koruyabilir kıymetli seyircilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ters çevirme vakti. Ters çeviriyoruz. Bir gece böyle bekletiyoruz. Bir geceden sonra artık her vakit soframızda yer almaya hazır hale gelmiş oluyor. 2 tane büyük çıktı. 1 tane de küçüğün yarısına kadar geldi. Üzerine ekstradan şöyle tabağa aldığımızda hafiften bir zeytinyağı gezdirirseniz güzel olur. İnce bir maydanoz doğrayabilirsiniz. Harika bir tat olur. İnşallah sizlerin sofrasına güzel bir lezzet katmışımdır. Sevgili seyircilerim, söylemiyorum. Sadece gösteriyorum. Siz gerekeni yapıyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Sofralarınız bereketli olsun. Sizleri çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın.